Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte beef stroganoff tarifi hazırlayacağız. Türkçe olarak söylemek gerekirse dana etli, mantarlı, kremalı çok güzel bir yemek tarifi olacak. Yumuşacık bir lezzet gerçekten. Özellikle sosuna ekmek bana yerken parmaklarınıza dikkat etmenizi öneririm. Çünkü her an bu lezzetle birlikte parmaklarınızı da yiyebilirsiniz. Tarife geçmeden önce yayınladığım birbirinden farklı, hepsi denenmiş, tam ölçülü bu güzel tariflerden haberdar olmak için mutlaka kanalıma abone olun ve zili de açarsanız yayınladığım tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Tarifimiz için 300 gram dana kontrafile et kullanıyoruz. Bu etimizi ince uzun şekilde dilimliyoruz. Şöyle göstereyim. Yaklaşık yarım parmak eninde uzun dilimler halinde etimi güzelce dilimliyorum. Şöyle tekrar göstereyim. Gördüğünüz bu incelikte olması yeterli bizim için. Tavanın altını önceden açtım. Şimdi bir yemek kaşığı tereyağını tavaya alıyorum ve güzelce eritiyorum. Yağ güzelce eriyip köpük köpük olduktan sonra içine hazırladığımız etlerimizi ekliyoruz. Etleri orta ateşte önce suyunu salıp sonrasında çekene kadar güzelce pişiriyoruz. Etlerim artık pişmek üzere gördüğünüz gibi suyunu çekti. Biraz daha piştikten sonra şimdi içerisine 2 tane yemeklik doğradığım kuru soğanı ekliyorum. İnce kıyılmış 2 diş sarımsağı da ekleyip tekrar karıştırıyorum ve soğanlar yumuşayıncaya kadar pişirmeye devam ediyorum. Şöyle bayağı büyükçe 5 tane mantarım var. Onları ince dilimler halinde dilimliyorum.
Soğanlar da yumuşadıktan sonra mantarımızı tavanın içerisine ilave edip mantarlar da pişene kadar devam edeceğiz pişirmeye. Bu aşamada tuzunu ekliyorum. Yaklaşık 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum ve yarım çay kaşığı kadar da muskat rendeliyorum üzerinden. Muskat gerçekten güzel lezzet veriyor. Eğer evinizde varsa kullanmanızı tavsiye ederim. Baharatlarını da ekledikten sonra mantarları parçalamamaya dikkat ederek yavaşça karıştırıyorum. Bir buçuk yemek kaşığı unum var. 200 milim süt kremasının içerisine unu ekliyorum ve kaşık yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyorum kremayı. Artık mantarlarımız da pişti, suyunun çoğunu çekti. Diğer malzemelerimizi yavaş yavaş ekleyebiliriz. 250 milim et suyu kullanıyorum. Onu tavaya aldım. Un ve krema karışımını da tavaya ekliyorum. 200 milim krema, 1,5 yemek kaşığı da un mevcut bu karışımın içerisinde. 1 yemek kaşığı hardalı da ekledim. Ve şimdi bütün malzemelerimi şöyle bir karıştırıyorum. Yemeğimiz artık kaynadı. 5 dakika kadar bu şekilde kaynatacağız. Kaynadıktan sonra içerisine 5 tane büyük boy kornişon turşuyu ince şekilde dilimlemiştim ben. Onları içine ekliyorum. Ve turşularla birlikte de yaklaşık 1-2 dakika kaynadıktan sonra yemeğimizin altını kapatıp sıcakken servis edebiliriz. Şöyle tabağa servis ederken de size göstermek istiyorum. Gerçekten bol malzemeli ve çok lezzetli bir akşam yemeği oluyor. Misafirleriniz için özellikle hazırlayabileceğiniz bir yemek. Yanında patates kızartması ya da pirinç pilavı tercih edebilirsiniz. İkisi de yakışıyor. Ama onlar olmazsa da olur. Tek başına gerçekten bir öğünü kurtarabilecek bir yemek tarifi. Çok çok lezzetli ve özellikle başta da belirttiğim gibi sosuna ekmek bana yerken parmaklarınıza çok dikkat edin. Çünkü parmaklarınızı yedirtecek kadar lezzetli bir yemek oluyor. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun diyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz videoma yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ve kanalıma da abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yeni tariflerde, yeni videolarda daha sık görüşmek dileğiyle diyorum. Şimdi şöyle yakından da göstereyim size. Gerçekten yumuşacık bir yemek oluyor. Özellikle etler bu sosla birlikte çok güzel pişiyor. Ufaktan bir tadına da bakmak istiyorum ben şimdi. Gerçekten yemeğe doyamayacaksınız, öyle söyleyebilirim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.